Merhaba Dünya, örgü eğitimi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu iki şiş fıstık fıstık duran örgü modelinin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım modelimi sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle çok zarif ve güzel duran bir çalışma, bir model. Arkası da bu şekilde. Bebek örgülerinden kendinize örgülere, dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz, yapımı da gayet kolay olan bir çalışma, bir model. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle biraz daha yavaş anlatmaya gayret göstereceğim arkadaşlarım. Şimdi modelimi yaparken Alize şöyle Cotton Golden Pratica isimli ipini kullandım ve 3,5 milim, şöyle görünüyor mu bilmiyorum, şişler kullandım bunu yaparken. Şimdi daha net anlaşılsın, daha iyi görünsün diye size Alize'nin yine Superlana Maxi olan bu ipiyle anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. 3 ve katları şeklinde, bir de şişlerimiz 5 milim olacak bu kalın iple yaparken. 3 ve katları artı bir tane ilmeğe ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Ben ilmeği yeni başlayan arkadaşlarım için gösteriyorum. Şu şekilde yapıyorum. Şu ipi ne büyüklükte, yani projenizin büyüklüğüne göre azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan alıyorum. Baş parmağımdan geçirdiğimden alıyorum. Diğerinden alıp şu şekilde arasından geçiriyorum ve ilmek elde ediyorum arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimizi atıyoruz. 3 ve katları olacak dediğim gibi. Şöyle 3 Şimdi şöyle ayırayım hemen. 3 bir tane de fazladan ilmek atıyorum. Bu kadar yeterli. Fazla da zamanınızı almamış olurum. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra kenardaki ilmeğimi örüyorum bu şekilde. Hemen yanına gelen yere 2 tane arkadaşlar ipimi öne alıyorum. 1 2 tersten örüyorum. Üçüncüyü ise bu şekilde yaparak arkadan, ipim arkada, düz bir şekilde örüyorum. 2 tane ters örüyorum. Sonra bir tane düzden örüyorum. 2 ters, bir tane düz. Sonra 2 ters örüyorum ve kenar ilmeğini takıyorum. Ben genelde kenar ilmeğini takarak devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimizde kenardaki ilmeğimi ördüm. Bu 2 tane düz ördüğüm ilmeğin ilkinin arkadaşlar, bakın, ilkinin arasından diğeriyle arasından giriş yapıyorum bu şekilde.
Şöyle alarak buradan ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde üzerine bir tane alıyorum şişimin ve bu ilmeğimle bu ilmeğimi birlikte örüyorum. Şöyle bir görüntü oluyor. Daha sonra aradaki bu ters ilmeğimi yine tersten örüyorum. Sonra yine bu ikisinin arasından giriş yapıyorum. Bu şekilde çıkartıyorum. Üzerine alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Yanındakini hemen yine tersten örüyorum. Bu hiç bozulmuyor arkadaşlar. O hep arada tersten gidiyor. Sonra yine giriş yaptım, ikisinin arasından çekiyorum bir miktar, üzerine alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Kenardaki yerime taktım. Şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. Burada arkadaşlarım 1 2 ördüm. Bunu takıyorum bu şekilde ve bunu yine düzden örüyorum. 2 tane tersten örüyorum. 1 2 üçüncüyü takıyorum. 2 tane tersi örüyorum. 1 2 sonra bunu ipimi öne alıp takıyorum bu şekilde. Bir tane şu şekilde düzden örüyorum. Sonra yine 2 tane ters örüyorum. 1 2 ve bunu yine takıyorum ve kenar ilmeğini de takıyorum. Çeviriyorum bu şekilde. Şimdi burada kenar ilmeğini şöyle alırsanız daha güzel oluyor. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi bunu ördüm. Bu taktığım ilmeğimi bu tarafa aktarıyorum. İpimi öne alıyorum ve bu ikisini birlikte şu şekilde yaparak ters bir şekilde örüyorum. Daha sonra ise bunu alıp buradan atlatıyorum. Evet, bakın fıstığımızı yapmış olduk. Sonra bir tane tersini örüyorum. Bakın bunu takıyorum. İpimi öne alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ve bu takmış olduğum ipi ilmeği bunun üzerinden geçiriyorum. Yine tersi örelim. Bunu takıyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Tersten örüyoruz. Sonra o ilmeğimizi bunun üzerinden geçiriyoruz. Bakın arkadaşlar, bununla daha diri, büyük fıstıklar elde ediyoruz. İpimiz kalın olduğu için. Ve buraya geçiyorum. Şimdi bir sonraki sırada yine kenardaki ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Buraya bir tane tersten bu ilmeğimi ördüm. Üzerine alıyorum. Düz olan ilmeğimi örüyorum. Çeviriyorum hemen. Tersten örüyorum. Üzerine alıp düz olan ilmeğimi örüyorum. Yani kesmiş olduğumuz ilmeği arttırmış oluyoruz şu şekilde. Üzerine aldım ve devam ediyorum. Ve üzerine alıp bu şekilde geçiyorum. Şimdi buraya geldiğimizde şurada bir tane ilmeğimiz olacak. Yine kenar ilmeğini bakın şöyle yaparak örüyorum. Arttırdığımız ilmeğimiz arkadaşlar, üzerine alarak onunla diğer düz olan bunun arasından giriş yapıyorum.
çekiyorum şöyle. Üzerine alıyorum ve bu ikisini birlikte örüyorum. Tekrar ters olan ilmeğimi ördüm. Arttırdığım ilmeğin ve diğeri arasından giriş yapıyorum. Bir miktar çekiyorum, üzerine alıyorum ve bu ikisini birlikte örüyorum. Devam ediyorum bu sırayı da bu şekilde. Evet, bakın görüntümüz bu şekle geldi. Şimdi çevirdim hemen. 2 tanesini tersten örüyorum. 1 2, diğerini aradan çıkardığım ilmeğim bu arada arkadaşlar. Şöyle takıyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 tersi örüyorum. Bu ilmeğimi takıyorum. Tekrar düzü ördüm. 2 tersi örüyorum. Şimdi yine bakın bu kenar ilmeğimi aldım, ördüm bu şekilde. Bunu takıyorum önce. Sonra öne aldım. İkisini birlikte örüyorum tersten ve bu atladığımı alıp bunun üzerinden geçiriyorum. Bakın bir fıstık daha yapmış olduk. Şimdi bir tane bunu tersten ördüm. Atlatıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Buradan atlatıyorum. Evet, bakın ikinci fıstıklarımızı da yaptık. Gördüğünüz gibi bir de çok çabuk çoğalan bir çalışma, bir model. Evet, bir sıra daha hemen yapalım.
Ve arkadaşlarım bakın böyle güzel güzel duran bir çalışma, bir model elde etmiş oluyoruz böylelikle. Evet, arkası da bu şekilde duruyor. Diğeri de bu şekilde. Bakın bu daha minik çünkü ipimiz biraz daha inceydi. Bu model yaptığımızda biraz daha diri diri duruyor. Yani bebek örgülerinden böyle erkekler için yapacağınız örgülere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Umarım modelimi sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü eğitimi kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en güzel, en değişik, farklı örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.